Yunan mitolojisindeki kral Ödipus'u hepimiz biliriz. Babasını öldürmüş, annesiyle birlikte olmuş ve lanetlenmiş bir karakter. Peki tıpatıp aynısı olmasa da Türklerin de bir kral Ödipus olduğunu biliyor muydunuz? Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte karşılaştırmalı mitoloji serisinin ilki olan Kral Ödipus ve Boğaçan hakkında konuşacağız. Yunan mitolojisi belki de bugün en popüler konulardan biri. Disney'den tutun da dünyanın birçok yapımcısı ya da yazarı doğrudan yahut dolaylı olarak sürekli Yunan mitolojisini işlemekte. Tabii ki bu durumun birçok sebebi var ama bu videonun konusu bu değil. Biz Yunan mitolojisindeki Kral Ödipus ile Dede Korkut anlatılarındaki Boğaç hakkında konuşacağız. Çünkü ikisi arasında benzerlikler var. Şimdi gelin önce her iki anlatıyı şöyle hatırlamak adına kısaca özetleyelim. Sonra benzerlik ve farklılıklarına değinerek karşılaştıralım. Şunu da araya sıkıştırayım. Videonun performansına bağlı olarak bu anlatıyı psikolojik olarak da değerlendirebilirim ya da monomit kuramıyla, bu tamamen size bağlı. Bir gün kraliçe Eirogenia hamile kalır. Kahinler bu çocuğun doğmaması gerektiğini, zira felaketler getireceğini söyler. Fakat Eirogenia doğumu gerçekleştirir ve mitolojimizin kahramanı Ödipus dünyaya gelir. Kral Laios, kehanetlerin gerçekleşmesini engellemek için Ödipus'u ayak bileklerini delerek bir kayışla birbirine bağlar ve ıssız bir yerde terk eder. İşte Ödipus adını bu olaydan alır. Yunanca'da Ödipus, şiş, kaba ayak anlamlarına gelmektedir. Tesadüfen bölgeden geçmekte olan çobanlar çocuğu fark eder ve onu alıp kendi krallarına götürürler. Çocuğu olmayan kral bu olaya sevinir ve onu kendi evladı kabul ederek sarayında büyütür. Ödipus bir tartışma sırasında evlatlık olduğunu öğrenir. Durumu teyit etmek için kahinin yanına gitmek üzere şehirden ayrılır. Yolda kendisini terk eden babası ve onun kahyasıyla karşılaşır. Onlarla savaşır ve ikisini de öldürerek yoluna devam eder. Bu sefer de yolda Sphinx adında bir canavarla karşılaşır ve onu da alt eder. Şehre varan Ödipus, Sphinx'i öldürdüğü için halk tarafından sevgiyle karşılanır ve eski kral öldüğü için de yeni kral ilan edilir. Kral Ödipus, kralın eski eşi Eirogenia yani öz annesiyle evlenir. Fakat tabii ki bu durumun farkında değildir. Bir gün şehirde veba salgını yayılır ve Kral Ödipus bunun nedenini öğrenmek için kahine danışır. Bunun üzerine sır perdesi aydınlanır ve aslında tüm felaketlerin kendisinden kaynaklandığını, öldürdüğü kişinin babası olduğunu, birlikte olduğu kadının da annesi olduğunu öğrenir. Annesi kendisini öldürür, Ödipus da gözlerini şişleyerek kendisini cezalandırır. Yunan mitolojisindeki Kral Ödipus'a değindik. Şimdi gelin Türklerdeki Boğaçan'a bakalım. Anlatıya göre Boğaç, Dirse Han'ın oğludur. 15 yaşındayken orduya katılır ve yiğit birisi olur. Günlerden bir gün Bayındır Han'ın boğası her zamanki gibi eğlence için meydanda insanları telef etmektedir. O sırada Boğaç da 3 arkadaşıyla birlikte meydanda aşık oyunu oynamaktadır. Boğaç ve 3 arkadaşın üzerine doğru koşmaya başlar. Arkadaşları kaçsa da Boğaç kaçmaz ve Boğa ile mücadeleye tutuşur. Boğaç Boğa'yı alt eder ve Bayındır Han oğluna ad vermek için Dede Korkut'un çağrılmasını buyruk verir. Dede Korkut da gelir ve Boğa ile mücadele edip onu yendiği için kendisine Boğaç adını verir. Bir gün Dirse Han'ın 40 yiğidi Boğaç'ı kıskanır ve Dirse Han'ı Boğaç Han'a karşı doldurmaya başlar. Boğaç Han için hayırsız biri olduğunu, insanlara zulmettiğini, yaşlılara kötü davrandığını ve annesiyle yakınlaştığını söyler. Dirse Han da bir plan hazırlayıp av sırasında Boğaç Han'ı yaralar ve öldürdüğünü düşünerek yurduna geri döner. Yurda döndüğünde Dirse Han'ın hatunu yani Boğaç'ın annesi ters giden bir şeyler olduğunu anlar ve ormana giderek yaralı Boğaç'ı bulur. Hatun kendi memesini sıkarak oğlanın yarasına sürer ve birlikte yurda dönerler. Dirse Han'ın 40 yiğidi hanların artık kendilerine itimat etmeyeceğini düşünür ve hanlarına ihanet ederek onu esir edip düşmana teslim ederler. Yurda dönen Boğaç babasının başına gelenleri öğrenir ve kendisini kurtarmak için düşmanın üzerine yürür. Düşmanın elinden babasını alan Boğaç yurduna döner ve Dede Korkut tarafından övülür. Şimdi gelin ilk olarak her iki anlatıdaki ortaklıklara değinelim. Evvela her iki anlatıda bir çocuksuzluk motifi görülmekte. Gerek Ödipus'un üvey ailesinin çocuğu olmaması, gerekse Dirsehan'ın çocuğun olmaması buna verilebilecek en güzel örnektir. İkinci bir benzerlik Kral Ödipus ile Boğaç'ın bir olay karşısında isim almasıdır. Ödipus ayak bilekleri bağlandığı için kaba ayaklı anlamında karşılayan bir ad alırken Boğaç da boğa ile güreşip onu yenmesine ithafen Boğaç adını alır. Üçüncü benzerlik her iki karakterinde normal insanlar olmayıp hanedan mensubu olmasıdır. Yani aristokrasiyi temsil eden iki zümreyi temsil etmektedirler. Dördüncü ortak motif her iki karakterde gücü ve otoriteyi temsil eden babalara sahiptir. Bu kahramanın yola çıkış açısında onu tetikleyen unsurlardan birisi olarak
karşımıza çıkar. 5. benzerlik her iki karakterin de kendilerini istemeyen babalara sahip olmasıdır. Kral Öydipus'ta bu daha doğum öncesinde gerçekleşen bir durumdur. Dede Korkut'ta ise Dirse Han'ın 40 yiğidi Han'ı oğluna karşı doldurmaya başladığında gerçekleşir. Yani birisi daha dünyaya gelmeden bir diğeri ise geldikten sonra istenmeyen çocuk ilan edilir. Özetle baba oğul çatışması her iki anlatının tümüne hakimdir. 6. ortak motif Kral Öydipus'un ayaklarının bağlı, Boğaçan'ın ise yaralanmış bir şekilde terk edilmesidir. Burada ortak olan şey her iki kahramanın da zor durumdayken yalnız bırakılmasıdır. 7. benzerlik her iki karakterin de annesiyle olan yakınlaşmasıdır. Dede Korkut anlatılarında Boğaçan'ın annesiyle birlikte bade içip yakınlaşması, Kral Öydipus'ta ise annesiyle evlenip birlikte olmasıyla bu ortaklık net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 8. ortak motif her iki kahraman da bilmeden başına gelen kaza ve kader aynılığına uğrar. Öydipus farkında olmadan babasını öldürür ve annesiyle birlikte olur. Bu açıda farkında olmadan arkasından yapılan dedikodunun neredeyse kurbanı olur. Evet, şimdi yeterince benzerliğe değindiğimizi düşünüyorum. Böylece her iki anlatının da epey ortak noktaları olduğunu gördük. Gelin biraz da farklılıklarına değinelim. Her iki anlatıda karşımıza çıkan ilk farklılık Türklerde mutlu sonla biterken Yunanların anlatısı bir trajediyle bitmektedir. İkinci farklılık Boğaçan anlatının sonunda ödüllendirilen bir kişiyken Öydipus ise kendi gözlerini şişleyerek soyu lanetlenen bir karakterdir. Her iki anlatı arasındaki üçüncü karşıtlık Öydipus annesiyle gerçekten birlikte olurken Boğaçan ise yalnızca iftiraya uğramıştır. Dördüncü farklılık Boğaçan'ın annesi yaşamını devam ettirirken anlatının sonunda Öydipus'un annesi intihar eder. Zira tabuyu çiğnemişler ve cezalandırılmışlardır. Nitekim Öydipus da kendisini öldürürken Boğaç'ın yaşaması bu durumla alakalıdır. Beşinci farklılık Boğaç'la başlayan problem yine Boğaç'la bitmektedir. Yani anlatı tamamlanmıştır. Fakat Kral Öydipus anlatısı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Öydipus'un soyu lanetlendiği için kendisinden sonra gelenlerin de başına türlü felaketler gelir. Yani aslında anlatı devam eder. Son olarak da kısaca şunları söyleyebiliriz. Kolektif bilinç dışındaki arketipler farklı zaman ve coğrafyalarda yaşayan halkların kültürel hayatına yoğun bir şekilde sirayet etmektedir. Nitekim incelenen her iki anlatıda bu durum vardır. Demek ki farklı zaman ve coğrafyalarda benzer şeyler söylenebilir, icra edilebilir. Tüm bunlar insanlığın ortak kültürel tarihinin birer yansımalarıdır. Evet, karşılaştırmalı mitoloji serisinin ilk videosu burada sona eriyor. Videonun performansına göre de meseleyi psikoloji ve monomit kuramlarından faydalanarak izah edebiliriz. Bu tamamen talebe bağlı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.